Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kardeşlerimizden bir tanesi şöyle bir soru sormuştu. Sonbahar döneminde tanımını yaptığımız zayıf koloniler, orta güçte koloniler ve güçlü koloniler nasıl oluyor? Ve bunlardan orta güçlü kolonilere güçlü kolonilerden taşan veya zayıf kolonilerden yavru aktarması veya desteklemesi ne şekilde yapıyoruz? Bunu sormuştu arkadaşlar. Önce şöyle birkaç tane kovanımızı bir bakalım. Bir zayıf koloni, orta koloni ve güçlü koloni. Onları size bir örnekleyelim öncelikle. Şu kovanımızı açalım mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kovanımızda gördüğünüz üzere arı popülasyonu güzel. Verdiğimiz yemi gün aşırı vermiştik. Şimdi bu akşam yem vereceğiz. Bitirmişler. Verdiğimiz küçük keki de bitirmişler. Şurubumuzu da bitirmişler. Yani yem yiyişi güzel. Verdiğimiz keki de bitirmişler. Şu anda akşam üzeri. Normalde çok büyük arı popülasyonu yok ama gördüğünüz gibi şöyle kovanın ağız kısmını bir göstereyim ben size. Arı hareketimiz var arkadaşlar. Bakın giriş çıkışı var. Akşam saatine yakın olmasına rağmen arı hareketimiz var arkadaşlar. Savunma yapıyorlar yabancılara karşı. Hemen kapı ağzında nüfus güzel. Fena değil. Hareket var. Arkadaşlar ana arının yavru durumunu bir kontrol edeceğim. Şöyle bir tane. Yani ana yavru atıyor, atmıyor. Onlara bir bakmamız lazım. Normalde petek sayısı vesaire normal. Hemen şöyle bir tane peteğimizi bakalım. Evet arkadaşlar, yavru durumu fena değil. Anamız yavru atıyor. Petek yüzeyleri görüldüğü gibi orta seviyede arıyla kaplı arkadaşlar. Şöyle bir tane daha bakalım. Evet arkadaşlar, bunda da anamız kapalı yavru var. Evet, günlük yavrularda atmış. Petek yüzeyleri arılarla dolu. Yani hareket var arkadaşlar. Çıta sayısı burada 6. 5 de olabilir arkadaşlar. 4-5 tane falan da olabilir. Şimdi arkadaşlar bu tip kovanlarımız orta güçte kovanlar. Bunu kapatıyorum. Şöyle şimdilik dursun. Tanım yaptığımız şekilde bu tip kovanlarımız orta güçte kovanlarımız arkadaşlar. Bu kovanımız şimdilik dursun. Yani hangi kovana biz zayıf kovan diyoruz, hangi kovana güçlü kovan diyoruz sonbahar döneminde. Çünkü ona göre muamele yapacağız biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın bu kovanımız güçlü bir kovan. Ben bunu biliyorum. Şöyle kapı ağzını size bir göstereyim. Bakın yoğunluğu görüyor musunuz arkadaşlar? Hareketi görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir hareket var? Arı çok canlı, kalabalık, giriş çıkış. Maşallah, subhanallah. Şöyle bir açı vereyim arkadaşlar. Bakın. 9 çıtalı bir arımız. Arı nüfusunu, yoğunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün çıta araları full dolu. Dolu dolu. 2 yüzü tamamen full kapalı. Bunu bakmamıza gerek yok arkadaşlar. Ana arımız günlük atışı hızlı. Ben bu kovanımızı biliyorum. Yani açtığınızda bütün peteklerde neredeyse hem kapalı yavrulu hem günlüklü görebilirsiniz. Kapalı yavruların olduğu peteklerde de çıkanların yerine ana süratli bir şekilde gezinerek yavru atıyor. Şimdi az bir miktar verdiğimiz keki de yine bitirmiş. Kendi balı falan da var. Hareket hızlı. Hem girişte hem arının koloninin hem peteklerin aralarında hızlı. Bu tip kovanlarımız güçlü, çok güçlü kovanlar arkadaşlar. Tanımı bu şekilde yapacağız.
Bu da dursun. Bir tane de zayıf kovan size gösterivereyim var. Şu kovanımızı açalım. Bakın arkadaşlar. Bu kovanımızda da şöyle 3 çıtamız var. Bunda ananın yavru atımızı oldukça yavaş. Yani buna şurup beslemesi, kek beslemesi yapmamıza rağmen yine de anamız pek hızlanmadı. Ama yine de yavru atıyor. Bakın şu giriş ağzını bir göstereyim size. Şöyle pek fazla arı görünmüyor. Nadiren arı giriş çıkışı var. Gördüğünüz gibi. Verdiğimiz şurubu bu bitirmiş ama bazıları bitiremiyor. Hatta bu da bazen bitiremiyor. Şu şekilde bir yavrusuna bakalım. Evet arkadaşlar. Ballı polenli yavru yok mesela bakın. Duvar peteğinde yavru yok mesela. Şöyle şu peteğimize bir bakacağım. Evet. Bu peteğimizde yavru var. Ama günlükler. Yani yavaş bir koloni arkadaşlar. Bunun anası yaşlı bir ana arkadaşlar. Yavru atımızı biraz yavaş. Şöyle kapatıveriyorum. Tekrardan. Güçte arkadaşlar şimdi sizlere zayıf, orta güçte ve güçlü kolonilere örnek vermiş oldum. Şimdi burada Eylül ayı boyunca sistematik şekilde yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Hem bu tip güçlü kolonilerden hem o zayıf kolonilerden, az önce göstermiş olduğum zayıf kolonilerden kapalı yavruları silkeleyerek alarak, yani sürekli olarak değil kendisine de bırakacağız ama yani çok aşırı taşan kapalı yavrularını silkeleyerek alarak getirip orta güçteki kolonilere. Arkadaşlar şöyle bir tane daha size güçlü bir koloni daha göstereyim. Bakın bunun da giriş ağzında arı yoğunluğu var. Diğeri kadar olmasa da burada da yoğunluğumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna da bir bakalım. Arkadaşlar şu şekilde bunu da açıvereceğim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar bunda da yoğunluk var. Verdiğimiz şurubu tüketmiş. Günübirlik verdiğimizde tüketmiş. Şurada verdiğimiz keki de tüketmiş. Hızlı bir tüketimi var. Çıta araları gördüğünüz gibi full arılı. 2 yüzü kaplı tamamı. 2, 4, 6, 8, 9 çıtalı bir arımız. Ve köşe duvar peteklerinin araları dahi full arıyla dolu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Kovan ağzında hareket var. Şurubu çekiyor. Yemi yiyor. Şimdi bir yavru durumuna bakacağım. Şöyle bir bakalım mesela. Kapalı yavrusu ve çıkanların yerine günlük atma durumu nasıl? Ananın. Bir ona bir bakıverelim hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi burada kapalı yavrular mesela çıkmış. Çıkanların yerine bakın. Petek gözlerini görebiliyor musunuz? Bakalım. Günlük ve larvalarla dolu arkadaşlar. Bu tip kovanlar yani ananın yavru atım hızı oldukça süratli.
Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu güçlü kovanlardan orta güçte olan kovanlara, az önce tarif ettiğimiz orta güçte olan kovanlara kapalı yavru aktarımı yaparak, yani çok fazla değil ama bir tane bunlardan alarak orta güçte kovanlara aktararak, bunların anaları hızlı bir şekilde günlük atıyor ya, tekrar eski gücüne hızlı bir şekilde geri dönecektir. Ama orta güçte olanları Eylül sonuna kadar mutlaka çok güçlü kovan haline getirmek istediğimiz için ya arkadaşlar şu şekilde tüm arısını silkeleyeceğiz ve arısız bir şekilde tamamen arısız bir şekilde bu peteğimizi alacağız. Yani üzerinde ana arı olmadığını garanti ederek getiriyoruz arkadaşlar. Bunu şu şekilde orta güçlü kolonilerimize, bakın şu kolonimiz az önce baktığımız kolonimizdi. Orta güçlü koloniydi. Açıyoruz bunu. Bu kolonimizin şöyle ortasını açıyoruz arkadaşlar. Ve bu kolonimize şu orta noktadan bunu koyuyoruz arkadaşlar. Bakın arısız şekilde. Arısız şekilde bu kolonimize koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi o çıkacak kapalı yavrular bu kolonimizin hızlı bir şekilde güçlenmesine destek olacak arkadaşlar. Ve içerisinde de atılmış günlük yavrular da var. Böylelikle bu kolonimizin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Bakın 7 çıtaya geldi. Bunu 8-9 çıtaya getirmeye çalışacağız. Yani kış girişinde bunu 8 çıtayla kışa sokmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok güçlü bir kolonimizden taşan kapalı yavruluyu getirip orta güçlü bir kolonimizin arısız olarak ortasından kapalı yavrulu peteğini veriyoruz arkadaşlar. Ve çıkacak kapalılarla bunları destekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu kolonimizi tekrar kapatıyorum. Bu birinci yöntem. Arkadaşlar kapalı yavrusunu aldığımız çok güçlü kolonimize şu şekilde getirip bir tane boş çıtamızı hemen ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, devşirme veya yavru aktarmada ikinci yöntemde şu şekilde. Güçlü kovanımızda ana arıyı bir buluyoruz. Ana arının bulduğumuz peteğimizi kenara ayırıyoruz. Ondan sonra ortadan aldığımız kapalı yavrulu peteğimizi şu şekilde hafif bir şekilde silkeliyoruz. Bu silkelemede arkadaşlar üzerindeki tarlacılar iner. Sadece bakıcılar kalır. Yani gerekirse şöyle 2 kere hafif silkeleriz. Üzerinde bir miktar yavrusuyla birlikte kapalı yavrulunun olduğu peteği alıyoruz arkadaşlar. Getiriyoruz. Orta güçteki kovanımıza hemen şu şurupluğumuzun yanındaki duvar peteğinin dışından arkadaşlar peteğimizi bırakıyoruz ve bir gün orada duruyor. Bir gün durduktan sonra o peteğimizi oradan alıyoruz. Bu defa kovanın ortasını açıp orta kısmından veriyoruz arkadaşlar. O bir günlük sürede arkadaşlar hem peteğin üzerindeki yavrular, bakıcılar diğer arılarla beraber bir alışma devresi geçiriyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar o peteğimizin üzerindeki arılar küçük yavru arılar olduğu için, bakıcı arılar olduğu için onları kırmayacaklardır. Yani kırarlarsa da küçük bazı çatışmalar olacaktır. Zaten üzerinde tarlacı falan da kaldıysa o da hemen kovanı terk ederek çıkıp gidecektir arkadaşlar. Öyle herhangi bir meydan harbi, savaşı falan olmayacaktır. Bir günlük bir alışma dönemi olacaktır. Bir günlük alışma döneminin sonunda içerideki kalan bakıcı yavrular da buradaki ananın feromon kokusuna alışacaklar ve buraya tabi olacaklar. Onu o zaman orta kısımdan yavruların üşümemesi için tekrardan duvar kenarından alıp kolonimizin orta kısmından ne yapıyoruz? Kolonimize verip alıştırıyoruz. Arkadaşlar aynı şekilde az önce gösterdim size, zayıf kolonilerimizden alacağımız kapalı yavruları getirip orta güçlü kolonilere aynı şekilde verebilirsiniz. Zayıf kolonileri tümden bitirmeyeceğiz. Bunu Eylül ayının sonuna doğru bırakacağız. Yani güçlü kolonilerden kapalı yavruları alarak orta güçte kolonilere Eylül ayı boyunca vereceğiz. Ama Eylül ayı sonuna geldiğimizde
zayıf olan kolonilerimizden aldığımız kapalı yavruları getirip orta güçte kolonilerimize vererek onların da güçlü koloniler haline gelmesini temin edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar arılığımızda sonbahar boyunca bu dengelemeyi yapabilirsiniz. Bunu yapmamızdaki gaye kış girişinde bütün arılarımızın artık güçlü arılar olarak kışa girmelerini temin etmek. Arılığımızda herhangi bir şekilde kışa girecek zayıf arı ne yapmamak? Bırakmamak arkadaşlar. Hedefimiz bu olmalı. Evet, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.